Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün garanti söylüyorum size, dünyanın en güzel haşhaşlı burmasını yapacağız. Bakar mısınız, milföy gibi, talaş böreği gibi. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kasemize alalım. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker, 1 tane yumurta. Ben bütün malzemeleri de açıklama bölümüne tek tek yazacağım. Hem gram hem bardak ölçüsü olarak. 1 tatlı kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım ama üzüm sirkesi de olur. 1 yemek kaşığı yoğurt. Gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta. 1 fiske tuz ve 1 paket toz mayamızı ekleyip hepsini güzelce pürüzsüz oluncaya dek güzelce bir karıştıralım. Yani bütün malzemeleri her zaman belirttiğim gibi bağlayalım. Tek bir sıvı haline gelmiş olsun. Ve maya da tamamen erimiş olsun. Şimdi unumuzu ekleyerek kabaca bir toparlayıp daha sonra yoğurmaya başlayalım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım. Toplam un miktarı 4 su bardağı. Ama siz yine de dikkatli ekleyin, hamurunuz sert olmasın. Şöyle kabaca bir toparlıyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bu hamurumuzun en büyük özelliklerinden bir tanesi de mayalanmayı beklemiyoruz. Yani mayalanma süresi yok. Şöyle güzelce 5 dakika olacak şekilde hamuru yoğuruyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle yoğurduğunuzda elinize yapışan bir hamur, elinizi bırakmayacak. Yani yoğurduğunuz elinize yapışan ama diğer elinizde dokunduğunuzda yapışmıyor. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz kıvam budur, sert olmasın. Şimdi tezgaha biraz un serpelim. Hiç beklemeden, yani hamurumuzun mayalanmasını hiç beklemiyoruz. Tezgaha alalım. Şöyle tezgaha aldıktan sonra biraz un serperseniz bakın gördüğünüz gibi, bakın çalışırken hiç elime yapışmıyor. Tam istediğimiz kıvam. Aslında bunlar çok basit gibi görünse de çok önemli püf noktaları. Hamurun elinizi bırakması gereken, tarif var gerekmeyen. Bu benim yıllar içindeki tecrübemle yapmış olduğum bir haşhaşlı burma. O yüzden bütün teknikleri birleştirdim. Ortaya bir şaheser çıktı diyorum. Şimdi hamuru kabaca bir toparladım. 4 eşit parçaya bölüp her bir parçayı da böyle ortaya doğru katlayarak beze alalım. Bildiğiniz gibi hamur yoğurduk. Hiç mayalanmasını beklemeden hemen beze alıp çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle kenara da bir tane tabak aldım. Onun içerisine de biraz un serpip beze aldığım bezelerin hepsini o tabağın içerisine alıyorum. Hamuru mayalanma süresi olmadığı için tabağa aldıktan sonra sevgili arkadaşlarım biraz un serpin yapışmaması için. Şöyle bir 15 dakika dinlendirin. Onu yapmamızın sebebi mayası gelsin diye yapmıyoruz. Hamurla uğraştık ya, biraz kendini toparlayıp kendine gelsin diye yapıyoruz. Temiz bir poşete geçiriyorum. 15 dakika şöyle tezgahta bir dinlendiriyorum. Hamurumuz dinlendi. Şöyle kendi ekseninde dönebilen bir merdane kullanıyorum bugün. Tabii ki oklava da kullanabilirsiniz. Ama merdane alırken dikkat edin, kendi ekseninde dönen bir merdane olsun. İşiniz çok kolay olur. Şimdi bir tane bezeyi tezgaha aldım. Çok az un serptim ve yaklaşık ne kadar desem 25 santim olacak şekilde açıyorum. Nasıl açtığımı da sizin için kameraya kaydettim. Son derece kolay. Yani merdane ile siz değdiğiniz anda hamur zaten kendiliğinden açılıyor. Şahane bir hamur. Muazzam bir açılması var. Siz izlerken sevgili arkadaşlarım hemen bir bilgi vermek isterim. Bu tarz haşhaşlı bükmelerde veyahut da burmalarda poğaça gibi olur. Bilirsiniz, böyle kabarık poğaça gibi. Ama ben bir video izledim. Çok profesyonel, yerinde yapılan bir usta yapmıştı. Talaş böreği gibi elinde parçalanıyordu. Yani o kadar güzeldi. Çok meşhurmuş o da zaten. Kuyruk oluyormuş önünde. Ben videoyu iyice bir detaylı dinleyip birkaç deneme yaptım. İnanın ki videoda gördüğümden, övünmek gibi olmasın, daha güzel bir haşhaşlı çöreği bugün sizlere sunuyorum. Tarifimi birebir uygulayın sevgili arkadaşlarım. Diyeceksiniz ki şimdiye kadar yaptıklarımız hiçbir şeymiş. Bu arada 4 tane bezeyi açıp kenara hazırladım.
Bir tavanın içerisine 100 gram tereyağımızı alalım, iyice eritelim. Burada yine bir püf noktası var. Eritin, köpük köpük olsun. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle altın rengini alması lazım. Böyle hafif kızarması lazım. Yani burnunuza tereyağı kokusu geldiği an bu kızgın tereyağını 500 gram haşhaş ezmesinin üzerine döküyoruz. Onun üzerine de yarım su bardağı şekerimizi ilave edip güzelce yedirelim. Bu da yine bir püf noktasıdır. İçine sıvı yağ eklemeyin, tereyağı ekleyin ki lezzeti görün sevgili arkadaşlarım. Tereyağı biraz kaynattık. Neden? Tam aroması çıksın diye. Yani böyle tam tereyağın saf aromasını çıkardık. Bu da önemli bir detay. Şimdi açmış olduğumuz bezelerden bir tanesini tezgaha alıyorum. Altına çok az un serpiyorum. Ve hazırlamış olduğumuz haşhaşlı harcımızdan şöyle 2-2,5 yemek kaşığı dolusu ekliyorum. Vermiş olduğum yani 500 gram haşhaşı bütün katlara pay ettim. Toplamda 3 kata yedireceğiz. 2'şer kaşık koyduğunuzda tam oluyor. Haşhaşı bol olsun. O zaman çok lezzetli olur. Öbür türlü ekmek gibi, poğaça gibi olur. Şimdi üzerine sürdüm. Dümdüz olması için bir hamur kartıyla düzelttim. İkinci yufkamızı da yine üzerine serelim. Şöyle elimizle biraz bastıralım. Yine haşhaşını sürerek 4 katın 4'ünü de yapalım. Sadece en üst kata haşhaş eklemeyeceğiz. Ben bunu yaparken şimdi siz soracaksınız, Selvi Hanım, haşhaşı nereden bulabiliriz? Türkiye'de çok kolay ama Avrupa'da da Türk marketlerinde haşhaş ezmesini kolaylıkla temin edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama tahinli yapabilir miyim derseniz onu da biraz sonra videonun ilerleyen kısmında size anlatacağım. Bütün katlarına haşhaşımızı bolca sürüp bir hamur kartıyla düzelttim. Şimdi en üst katını serelim. En üst katına haşhaş eklemiyoruz. Orayı boş bırakıyoruz. Yine kıyısını, köşesini çekiştirerek düzelttim. Elimle de üzerine biraz basıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunu böyle dizdiğimiz anda en alttaki beze kaymıştır. Bakın ben böyle bir kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi ortadaki beze küçük kalmış ortada. Bir kenara alın, hafif unlayın tezgahı. Bakın şöyle ters çevirerek koyun. Şöyle dikkatinizi çekerim. Alttaki beze küçük kalıyor, üsttekiler uzun kalıyor. Aslında bunlar önemli detay. Bakın bunları bir tek benim kanalımda görebilirsiniz. Normalinde bunu şakşuk açılır ama altı hiç gösterilmez. Mutlaka altını çevirin, elinizle düzeltin ve daha sonra merdane ile açmaya başlayalım. Şöyle biraz açabildiğim kadar açıyorum. Açtıktan sonra 1 santim kadar diyebilirim. Ortaya doğru bir ucunu katlıyorum. Diğer ucunu da inceltip onu da katlamış olduğum ucun üstüne ekliyorum. Yani şu anda 12 kat oldu. Yani 4'er kat bezemizden hesaplayın. 4, 4, 4, 12 yaptık. Şimdi bunu tekrar uzunlamasına bir kez daha açalım. Açtıktan sonra yine bir ortaya doğru her iki ucunu da birleştiriyoruz. Şu anda 36 kat bir çöreğimiz var. Yani tam 36, hızlıca hesapladım, 36 ediyor. Şimdi üzerine unumuzu serpiyoruz ve güzelce yine merdanemizle açmaya başlayalım. Yani sevgili arkadaşlarım, böyle katladığınız bir beze bakın bu kadar güzel açılıyor. Bu arada belirtmek isterim, mayalanma süresi yok. Hemen çalışmaya başladık. Bu arada Mavi biraz havlayacak biraz sonra. Bahçede bahçıvan geldi. Onu görünce çıldırdı. Çık bahçeden diye, sesi için kusuruma bakmayın. Şöyle güzelce açtım. Tekrar bir yan çevirdim merdane ile. Tekrar onu büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Yaklaşık 40 santime 40 santim olacak şekilde açıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, şu an 36 kat haşhaşlı burmamızı açtık. İnceliğini de size şöyle göstereyim. Yaklaşık 1 santim, yani çok da 1 santim de değil ama yaklaşık. Şöyle bir yağlı kağıt serdiğim tepsiye hazırladım. Bir hamur kesme ruletiyle 2'şer santim veya 3'er santim aralıklarla bükmemizi keselim. Her açıdan çekiyorum sevgili arkadaşlarım. İnanın yukarıdan, aşağıdan, yakın çekim. Hani böyle bir tarifi izlerken aklınızda soru kalmasın diye.
inceliğini görüyorsunuz. Aradaki katları biraz sonra detaylı göstereceğim. Şöyle kendi ekseni etrafında iki tarafını da ters tarafı olacak şekilde kıvırıp tepsimize dizelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani böyle bir güzellik olamaz. Biliyorsunuz bazı tarifleri çok övüyorum. Bu onlardan bir tanesi. Tarifin bütün aşaması, teknikleri yine baştan sona bana ait. Şöyle size bir gösteriyorum. Ne kadar güzel görünüyor. Hepsini kıvırarak dizin ama ben o katları da size bir göstermek istedim. Bakın sevgili arkadaşlarım. Burada tam 36 kat bezemiz var. Biraz sonra pişip doku testinde inanılmaz etkisini göreceksiniz. Videonun başında da çok kısa gösterdim. Bütün hepsini yaptık. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizdik. Vermiş olduğum bu tariften tam böyle bir tepsi haşhaşlı bükmemiz çıktı. Bükme değil, burma diyelim. Lütfen ara katlarına dikkat edin. Şimdi üzerine temiz bir mutfak havlusu örtüp bir 25-30 dakika dinlendirelim. Tepsi mayasını aldıktan sonra gördüğünüz gibi 2 kat kabardı. Yani 3-4 kat değil, sadece 2 kat. Şimdi üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Ben sızma zeytinyağı kullandım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha güzel kızarması için. Zeytinyağımızı sürdükten sonra haşhaşlı burmalarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 45-50 dakika pişmeye gönderdim. Hem altı hem üstü nar gibi kızarsın. Fırından çıkarmadan lütfen dikkat edin. Ve sevgili arkadaşlarım, tam 50 dakika pişirdim. O incecik burmaları görüyorsunuz. Nasıl kocaman tepsiyi doldurdu. Yani katlarına lütfen dikkatinizi çekiyorum. Böyle bir görsel şölen olamaz. Ben onu hemen şöyle tepsiden yağlı kağıtla çekerek tele alıyorum. Telden de elimle ittirerek altındaki yağlı kağıdı çıkarıyorum. Ve haşhaşlı burmalarımız komple bitti. Sunum için hazır. Çok güzel görünüyor. Gerçekten ben de izlerken bazen konuşmayı unutuyorum. Bir de ben lezzetini de bildiğim için, bir de ben mutfak işime aşık bir insanım. Çok seviyorum mutfakta olmayı. Hemen size şöyle tüm açılardan katlarını tane tane gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere haşhaşlı burma tarifi hazırladım. Mayalanma süresi yok. Toplam 36 kat. Hemen size şöyle gösteriyorum. Her bir tanesi tek tek ayrılıyor. Hiçbiri yapışmadı. Şöyle size detaylı göstermek isterim. Lütfen doku testinde katlarına ve haşhaşlı burmanın elimin altında nasıl böyle dağıldığına dikkat edin. Milföy hamuru gibi dedim, talaş böreği gibi dedim. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Bakın sevgili arkadaşlarım, tek elimle basıyorum. Yani o bildikleriniz gibi, poğaça gibi, ekmek gibi olmadı. Daha nasıl anlatsam bilemiyorum. Mükemmel diyorum ben size. Hemen sorunuzun birine cevap vereceğim. Siz lütfen gözünüzü doku testinden ayırmayın. Çünkü böyle bir haşhaşlı burma yok diyorum. Farz edelim ki evde haşhaş yok ve tahinli yapmak istiyorsunuz. Tahin ekleyin. Tahinin cıvıksa tahininiz ki öyledir, akışkandır. Onun içerisine biraz fındık ya da ceviz kırıp koyulaştırın. Yani haşhaşlı kıvama getirin. Şeker ekleyin. Aynı şekilde çalışabilirsiniz. Ama sadece tahinle yaparsanız akar. Bu etkiyi alamazsınız. Bakın sevgili arkadaşlarım, her bir katı tek tek ayrılıyor. Arzu ederseniz, ki ben çok severim, pudra şekeriyle servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.